Yılmaz Erol, İsmail Şengül, Mehmet Eser, İsmail Canbaz, İbrahim Duman. Patlama sesi duymadık daha doğrusu. Sadece yangını gördüm. Van diyoruz biz, kömür taşıyan banklar. O yanmaya başladı. Alevler. Dolayısıyla dumanlar sarmaya başladı. Acı zehir gibi duman. Kurtarın bizi, bağırıyorlar. Allah'a yalvarıyorlar işte, dua ediyorlar. Herkes çaresiz bekliyorlar işte. %80'i geçti zaten. Bir çocuklu, yeni evlenmiş, bekar, hiç evlenmemiş, yani emekli olup çalışan, ihtiyaç için çalışan. Yani dolu. Hangi birini sayayım ki? Saat 4.30 gibi. Ben kendim orada görevli olduğum için biz gaz maskelerimizi yerimize aldık. Havayı 4.30 gibi çevirdik. Çevirdikten sonra 5'te biz içeri girdik. İçeri girdiğimizde maalesef arkadaşlarımızın kapının hemen giriş yerinde 20 metre ilerisinde bulmaya başladık. Ümit Kaya, Murat Bilgin, Veli Ahmet, Salih Ertan. Benim eşim 23 yaşında Niyazi Bayram. Daha 8 aylık evliyiz biz. 5,5 aylık hamileyim ben. Nasıl canlarınızın halini yiyeceğiz zaten beni? Yok mu senin çoğunluk devletlerin? Zenginler cebe şişirsin, olan fakirleri olsun. Yazık günah değil mi bunca? Aileleri, evlatları var, anaları var, babaları var, karıları var, eşleri var. Yazık değil mi? Niye bu millet bunları bakıyor devlet? 200 çocuk yetim mi öksüz mü? El vicdan çıkın. Yetkililer. Kazak değil, katliam. Kazak değil, katliam. Kazak değil, katliam. İki aylık gelin kaldı eliğine al akşam feryat ediyor. Kolay mı onlar öyle? O evletler kolay mı büyüyor? Hep 20, 25, 20, hep öyle 19. Yazık o gençlere. 40 milyon para diye. Ya hepsi arkadaşım. Sonuçta illaki bir yerlerde bir ekmek paylaştım. Oturdum, çayını içtim, ekmeğini yedim. Ya derdimi paylaştım, sırrımı paylaştım. Ailecek birbirimize geldik gittik. Ben maskemi hiç çıkarmadım. Maskenin 45 dakikalık süresi var dediler. Tamam doğru. Ama 45 dakikadan sonra da iyi kötü gene işi yaradığına inandım. Yani beyin olarak inandım. Orada belirli bir süre geçti. Ne kadar geçti bilmiyorum. Çok kötü feryat vardı. Biz orada 142 kişiydik toplamı. 142 kişiden 6 kişi ayakta kaldı. Hiç kimsem yok eşimden başka. Üstüne bu olay oldu. Çok kötü oldum abi. Sonra bir ara herkes
öleceğine inandı artık yani. Ölüm geldi kapıya dayandı gibilerine böyle bağırma çağırma. Son ses kimse kalmadı. 6 kişi. Bir arkadaşım var. Somalı o da. 2 arkadaş buradaki köylerden. Onlar bana işaret ettiler. Hani iyi misin? Sadece parmak işareti. İyi misin? Ben de iyiyim dedim. O zaman dedi yavaş yavaş kalkalım. Yürüyelim. Biz kaldık ama her taraf insan. Yani o 140 kişiden 6 kişi biz kaldıysak hadi diyelim 10 kişi sağa sola gitti. Gene 100'den fazla insan var. 100 tane basa basa emekli bir şekilde temiz havanın olduğu yere doğru yürüdük. Dumanın azaldığını hissettim ben. Siyah bir bulut geçti. Bayağı bir bulut geçince artık havanın azaldığını gördüm. İngiltere'de 1894 kömür ocağında patlama 290. Fransa'ya geliyorum 1906 dünya tarihinin en ölümlü ikinci kömür madeni kazası ölen 1099. Daha yakın dönemlere şöyle geleyim diyorum. Burada da farklı şeyler var. Japonya 1914'te 687. Bana sayı sayıyor. 1923'leri sayıyor. Bana 1923'leri sayacağına sen Şili örnek al. Şili'de adam ölen sayısı olmadı. 69 gün adamlar sağa çıktı, sağa kaldılar. Ama maalesef bizim iş yerimizde bir gün yaşanamadık. Bir gün 8 saat yaşanamadık. Katliam yaptı, resmen katliam yaptı. Tayyip Erdoğan yaptı. Kim yaptı? Başka kimin şeyinde? Ne denetimi? Adamda ne denetim oldu? Hiçbir denetim falan yok. Eğilelim, bükülelim. Zaten vura bize büktüler. Eğildikçe eğildik. Ne diyor susacağımızsın? Bugün bunlara, yarın benim kocam madançı, yarın da onun başına gelir. Niye korkuyum? Hiç kimseden korkmayayım. Çevrem kalmadı, hep sıkırıldı. Arkadaşlar, yani biz bir defa bu tür ocaklarda, kömür ocaklarında, madenlerde bu olanları lütfen buralarda hiç bu tür olaylar olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Bakın literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur, iş kazası. Burada da olur. Ve bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey madenlerde yok. Bakın benim yeğenim öldü. Ne olacak o? Bunun hesabını kim yapacak? Mahkeme içeride. Nereye gidiyorsun? Nereye? Gelmeyin. Gelmeyin. Sonra gelmeyin. Bakalım. Bakalım. Yolsuz sana be. 500 insanı öldürdünüz be. Siz öldürdünüz onları. Bir de gaz tıkıyorsunuz ya. Bir de acımız var, siz gaz tıkıyorsunuz. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Abi insanların 300 tane acısı var, siz gaz tutuyorsunuz. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Her gün gaz vardı. Her gün sıcaklık vardı.
Abi burada büyük katliam olacak. Abi ben emniyette çalışan bir insanım. Emniyette çalışıyorum. Abi bu ocakta büyük katliam olacak. Abi takılmasızlık çok var. Abi bu takılmasızlık var. Adama yeni mekanizma kurdu. Şimdi mekanizma tam mekanizma kurdu. Herkes elinde lamba kömür. Sadece üretim var. Bu haç panosunun üstündeki A panolar şu anki patlamayı tetikleyen yer. Bundan 2-3 ay önce biz ekip olarak orada ilerleme yaptık. Bir yerde 2 yerde üretim yaptık. Üretim yaptığımız Baca'da, Karatulum'da aynalarda inanılmaz bir gaz yoğunluğu var. Ve bu yoğunluğu kesemediğimiz için buralar kapandı. Bu sefer harçlar indirildi. Harçlarda daha önce gazdan kapanan kara tulumbalar yani bacadan dönen ilerleme bacasında kara tulumbaları üretim olan yeri külleri dele tekrardan konvoy kurduk yani ekleye tekrardan üretime açtırıldı yani. Bir yerde gaz çıkıyor kapatılıyor, öbür yerde kapatılmış gaz yeri tekrar açılıyor. Bu hava çıkışlarında mesela ayak rakurunda taramadasın veya tabandasın. Yaptığın işin ne olursa olsun. Boğulacak gibisin yani. Bu ısınma var yani. Şu anda ayaktan aldığımız kömürler yani çıkan mallar bu çatı yanar yani. Bu şekilde tuttuğunda malı eline değiremezsin yani. Sıcak bir mal gelir. Sıcak bir kömür gelir yani. O kömür damarları kendiliğinden yanmaya müsait teknik bir şeydir. Yani bazı kömürler yer altında kendiliğinden kızışır, yanar. Oksijenle birleştiğinde oksidasyona uğradığında kendinden yanar ve yangın sonrası da karbon monoksit gazı açığa çıkar. Karbon monoksit gazı çok zehirleyici bir gazdır. Çok zehirleyici. Konsantrasyona göre değişir ama 3-5 nefeste insan öldürebilir. Şimdi sahada teknik olarak 1,5 milyon ton yılda kömür üretme üzerine plan yapılıyor. Oysa kaza olduğu tarihteki üretim rakamlarına baktığımızda 3 milyon 800 bin ton kömür üretildiğini görüyoruz o yıl. Bu ne anlamı geliyor? Bu şudur. 800 kişi çalışacak yere 3000 kişi tertip ediyorsunuz. Yani 800 kişilik bir salon düşünün. Oraya 3000 kişi dolduruyorsunuz ve üretim yapmaya zorluyorsunuz. En çok ölüm nerede yaşandı? S-panolar dediğimiz panolarda yaşandı. Ocak ilk planlandığında SOMAŞ orayı almadan önce o şekilde değildi. Seri havalandırma gündeme geldi. İşçi sayısı artınca havalandırma kapasitesinin artması gerekiyor. Fakat baktığımızda ocak kurulduğu yıllarda da 2400 metreküp bölü dakika hava gönderirken halen 2400 metreküp bölü hava teorik olarak gönderdiği görülmüş. Oysa işçi sayısı 800'den 3000'lere çıkmış. Vardiyada 300'lerden 1000'lere çıkmış. Yana yerden itibaren çıkış havamız var dediğimiz yer en aşağı 2500 metre. O 2500 metreden pis hava dediğimiz yerden bir tane sığınak cebi yok. Hani geçenlerde görüşmemiz gereken bir tane sığınak cebi yok. Sığınacak yerimiz yok. Hani cepler dediğimiz şeyler, hava dediğimiz yani ortama dediğimiz yerimiz yok. Bir tane. Maalesef orada adam nasıl çıksın? Zaten dumanı şeyini almış. Arkasını almış. Hani kurtulma şansı yok. O sığınma cepleri bir defa Çalışma Bakanlığı'nın mevzuatında yok. Şirketlerin bu rödevanslı sahaların özel sektöre rödevans karşılığında verildiği sözleşmelerde de yok. Cep, kurtarma yerleri. Yok öyle bir şey. İnanmayın buna. Yukarıda söylüyorlar. Ben demin sinir oldum evde seyrederken. Ben de çalıştım. Oradan emekli oldum. Hani insanlar koruma bölgesine girecekmiş. Çıkarım. 5 kişi almaz onu dedi. Yok cep ya o şey değil ya. Cep ya. Geçerken ne için biliyor musun? O cepi ne için yapıyorlar biliyor musun? Malzeme geçerken kenara çekilmek için. Hani Doğu Karadeniz'deki bölgesindeki yollarda karşıdan gelen araca yol verdiğin için. Emniyetin sıfır olduğu bir nokta var. Ya bunu hepsi gördü yani görmemek değil. Bunu şu anda ocak işletme müdürü de biliyordu. Teknik müdürü de biliyordu. Çuvardıya Emre de biliyordu. Bilmeyen yok. Ha burada emniyetçiler de biliyordu. Ya bir tane emniyetçisi desin ki biz bunu bilmiyorduk. Maden Mühendisleri Odası, Türk Mühendisleri Odaları Birliği yazılı olarak uyardık. Raporlar verdik. Raporlarımızda bakanlıkları uyardık. Dedik ki Soma'da ciddi bir kaza olabilir. Bu kaza sonucunda da yüzlerce ölüm olabilir diye. Bunlar kayıtlarımızda var. Arkadaşlar bir şeyi açıklıkla itiraf etmem lazım. Sizin kazandığınız paraların benim kazandığım paradan daha helal olduğuna inanıyorum. Sizler daha fazla emek veriyorsunuz. Bunu canı gönülden söylüyorum. Sizler sıkıntılı ve yoğun bir iş ortamında
Ailelerinizin ekmeğini burada kazanıyorsunuz. Zor bir iş yapıyorsunuz. O yüzden arkadaşlarıma diyorum ki TK Genel Müdürümüze ve bütün madencilikle alakalı çalışanlarımıza ne yapın öncelikle işçi sağlığı ve iş güvenliği ile alakalı önlemlerinizi alın. Ondan sonra da kömürünüzle alakalı işlemleri yapın. 18-17 Mart 2014'te müfettiş gelecekmiş. Gelmiş kontrol etmiş ocağı. Buna göre rapor vermiş. O saatte müfettişin geldiği doğru. Ama müfettiş gelmeden bir hafta önce haber veriliyor ocağa. Müfettiş gelecek. Ana yoldan galeri içerisine girmez. Bu adamlar da geliyor. Külkar dediğimiz külkarın kıçına kadar iniyor. Monaylarımız kıçına kadar iniyor. Oradan bir iki otel çekip böyle sağa sola bakıyorlar. Ondan gene ver elini yukarı. Tanrı Yıldız dedi ki 9 ay dedi biz dedi bu ocağı dedi en iyi ocaklar arasında belge verdi. Maalesef bizim 4 yerde ocağımız var. Anlatabiliyor muyum? Bu Soma grubu dediğimiz yani bizim balcı dediğimiz madenimizin 4 tane ocağı var. Tanrı Yıldız sadece yemek yemeye ışıklar dediğimiz ocağımız var. Işıklara geldi. Orada iftar bozdu. Beyefendi 10 metre ocak ağzına girdi. Geri çıktı. Yemeğini yedi. İşçinin bir tane derdini sormadı. Taner Yıldız'a soruyorum. Ne zaman gelmiş ve ne zaman denemiş bizim orayı? Şimdi gaza olan yer park tekniği ne zaman denemiş? Ne zaman gelmiş? Yani insan bu kadar yalan söylemez. Bugün burada örnek olabileceğimiz bir ocaktayız. Devlet orasının kaç sene çalıştı? Bir tane ölü çıkmadı mesela. Peki burayı kim aldı? Tiner grubu aldı. Peki tiner grubu burada yangın var. Gaz diyerek kapadıysa kapattığı halde. Peki bizim maden ya da bizim patron ya da bizim yandaşlar ne diye alıyorlar? Bu camları kıymak için mi aldılar? 2003 yılından itibaren rakamlara baktığınızda çok ölümlü kazalara tamamının özel sektörde çalışan madenlerde olduğunu görüyoruz. Bu bir tesadüf değildir. Bu biraz önce anlattığım her şeye rağmen üretimin bir sonucudur. Sendikalara göre bölgedeki maden işletmeleri devlet tekeline alınmalı. İşçiler TKİ bünyesinde çalışmalı. Fakat Bakan Yıldız bu konudaki politikamız değişmeyecek diyor. Önümüzdeki aylarda yeni devreye girecek olan maden ocakları vardır. O maden ocaklarına tabii ki burada değerlendirmesi gerekir arkadaşlarımız, işçi kardeşlerimizi. Ama şunu da net olarak söyleyeyim. TKİ orada bir kamu eliyle maden işletmeyecektir. Biz temel politikalarımızdan bu manada herhangi bir U dönüşü, geri dönüşü yapmamız doğru olmaz. Bizim o ocakları kamu olarak işletmemiz de doğru olmaz. Eynez Ocağı yani facianın gerçekleştiği ocak rödevansla değil hizmet alımı sözleşmesiyle verilmişti. Oysa günlerdir bütün devlet yetkilileri televizyon kanallarına çıkıp buranın rödevansla verildiğini söylüyorlardı. Burada önemli bir nokta var çünkü rödevansla hizmet alımının arasında yasal sorumluluk açısından ciddi farklar var. Taşeronluk sözleşmesinde, hizmet alımı sözleşmesinde alt işveren yani Soma Kömürleri AŞ ile üst işveren yani devlet yani Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ortak sorumluluğa sahiptir. Bu ücretlerin ödenmesinden yaşanan iş cinayetlerine kadar. Yani aslında o katil hükümet sloganlarının çok gerçek bir yasal temeli vardı bir yandan da. Devlet bir taraftan patronlara kömür ocaklarının işletmesini devrediyor. Bu işletmeyi devralan patronlar daha küçük taşeronlara işi veriyorlar. Hatta o kadar kuralsız bir taşeronlaşma var ki kömür ocaklarında taşeron sıfatı dayıbaşı sıfatı olarak değişmiş durumda ki Soma'da bunların fonksiyonlarını da bütün kamuoyu görmüş oldu. O ekip başları dediğimiz adamın maaşını bir işçinin maaşının 40 katı. Düşünebiliyor musunuz? Üretimde oldum daha fazla. Günlük işçi başına para alır. Şirket işin kolayına kaçıyor. Yani taşeron içerisinde taşeronlaşmış var. Yetki ekip başlarında. Yani şimdi orada diyor ki taşeron yok zaten bulamazsınız bunu. Bunu ispatlamak gerçekten şöyle burada resmi bir şey elimizde evrak olmadığı için bunlar lafta kalır yani. Bir nevi şirket der ki her işçinin belli bir acısı var. Bu acıdan dolayı böyle bize bir yani söylemde bulunuyor ötesine geçmez. Geçemez çünkü aldığımız mesela belli bir bodralar var, belli bir oradaki çıktılar var ki evrakların. Hepsinde Soma Kömür İşletmeleri personeli yazar. Ama işin yer altında uygulama safhası farklı. Çünkü bunlar dedim yani yürüten de, işleten de, denetleyen de yani herkes aynı cepten. Buradaki işçi çalışır, işçi mücadele eder, işçi yani her şeyle tabandadır ama hakkını savunma durumu yok.
Yani işçinin burada bir kendini müdafaa etmesi, hani belli bir sendikaları zaten yok yani. Şimdi sendikasına gelsek, bu maaş konusuna gelsek hepsi yani ayrı bir dert. 1000 liraya çalışan var. 1300 lira, 2000 metre derinlikte çalışan var. Ne yapsın, başka iş yok. Ne yapalım diyor adam orada. Hiç olmazsa 5-10 sene çalışırım. Emekli olurum diyor çocuğum. Bir evden 2 tane çocuk var. 3 tane çocuk var. Evet, ilaçverlik var. Ama millet de en iyisi madenden 3-5 kuruş para aldığı için, emekliliği için madene devam ediyor. Bırakamaz. O pis havada diyorum, hani 20 yıl daha fazla yaşayacaksan hayatın 10 sene daha aşağı düşüyor diyordum. Çünkü kendisi pis havadan şeyden sürekli şikayet ediyordu. Poşet poşet her gün böyle doktordan ilaç taşıyor kendisine. Midem rahatsız, şişkinlik var, çalıştığım ortamın gazı, havası beni öldürüyor diyordu. Ben de diyordum ki kesinlikle gitme, yer üstünde fabrikalar bul kendine. Başka yerde başka işler vardır diyordum. Ama o da diyordu başka yerlere gitsem ne yaparım diyordu. Sizi bırakamam, yalnız kalırsınız diyordu. O şartlardan dolayı mecburiyetten gidiyordu. Ben kesinlikle çalışmasını, bir daha madene gitmesini istemiyorum. Bir gün geliyorsun, ardından tekrar, ardından tekrar, ardından tekrar. Yani sonu yok. Hani bir gün çalıştım, yarın dinleneyim diye bir şeyin yok, imkanın yok. Haftada bir gün dinlenme hakkım var. Hepsi bu. Bizim bu kaderimiz. Maden kaderimiz. Çiftçilik burada bitti. Sanayi başına değilim. Domates para yapmıyor. Pamuk para yapmıyor. Bu hükümet geldiğinde bak tütün para yapmıyor. Hayvancılık para yapmıyor. Yemin çuvalı 50 milyon. Ama süt 1 milyon. Düşün yani süt 1 milyon. Sen nereden iş yapacağız biz? Daha önce İzmir'de özel bir sektörde çalışıyordum. 7 sene çalıştım. Devletin kriz nedeniyle kısa vadeli çalışma sistemine girdiği için geçimimi sağlayamadım. Kendime iş aradım. İş bulamadım. En son çare burayı buldum. Burayı bulduktan sonra çalışmaya devam ettim. Kredi çektim. Gebe kaldım. Ve ardından devam etti yani. Bırakmak istesem geçmişim var, tazminatım var diye bırakamadım. İşte böyle yani. Mahkum. İsmail Tulum. Burada. İsmail Yıldırım. Burada. İsmail Coşkun. Burada. Ramazan Çatar. Burada. Ramazan Doğan. Burada. Ramazan Gökçe. Burada. İsyan ettirme Allah'ım beni. İsyan ettirme Allah'ım, dayanamıyorum Allah'ım, içim yanıyor ya. Yanıyor içim Allah'ım, yanıyor. Yanıyor Allah'ım. Yanıyor.